Merhaba arkadaşlar. Öncelikle bütün Türkiye'nin başı sağ olsun, ölen hayvanlarımız ve insanlarımız için, kayıplarımız için. Halen daha devam etmekte olan yangınların son durumu ile ilgili bir haber bülteni geçmek istiyorum yurt dışındaki abonelerim için. 3 günde 21 ilde 63 orman yangının çıkmasının üzerine bakanlık bunlardan 20'sinin devam ettiğini, 43'ünün kontrol altına alındığını duyurdu. Marmaris'te bir kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 4'e yükseldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Perşembe gecesi Twitter hesabında yaptığı açıklamaya göre Kütahya, Emet, Balıkesir, Kilis, Kahramanmaraş, Kocaeli, Derince, Kastamonu, Taşköprü, Sakarya, İstanbul, Hatay, İskenderun, Bursa, İzmir, Ödemiş, Diyarbakır, Dicle, Karaman yangınları ile Manisa, Soma'daki yangın kontrol altına alındı. Bakan Pakdemirli yangınların %57'sinin kontrol altına alındığını duyurdu. Öte yandan Adana'da 20 yangından 6'sı, Osmaniye'de 4 yangından 2'si, Antalya'da 10 yangından 4'ü, Mersin'de 7 yangından 4'ü, Muğla'da 4 yangından 3'ü, Kayseri'de Yahyalı ilçesinde bir yangın devam ediyor. Marmaris'te bir kişi öldü. Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden yangında ise bir kişinin hayatını kaybettiği haberi geldi. İçmeler Mahallesi'ndeki yangına müdahale eden vatandaş Şahin Akdemir 25 yaşında alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi. Böylece yangında toplam hayatını kaybeden insan sayısı 4'e yükseldi. Antalya'daki yangınlarda 3 kişinin öldüğü dün basına yansımıştı. İçmelerdeki yangının yerleşim yerleri ve oteller yaklaşık 100 metre, Siteler Mahallesi'nde ise 40 metre mesafeye kadar ilerlediği belirtiliyor. Yangın sebebiyle ilçedeki bölgedeki bazı evlerin güvenlik güçlerinin talimatıyla, bazı evlerin ise vatandaşların isteğiyle boşaltıldığı, bölgede otel ve pansiyonlara elektrik verilmediği de gelen bilgiler arasında. Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. 2 kişiye linç girişimi. Öte yandan Antalya'nın Manavgat ilçesi Hocalar Mahallesi'nde bazı vatandaşlar mahallenin girişindeki ormanı yaktığını düşündüğü 2 kişinin yolunu dün gece saatlerinde kesip taşlarla saldırdı. Jandarmanın olaya müdahale edip 2 kişiyi araca bindirmesi üzerine kalabalık grup jandarma araçlarının bölgeden çıkmasına izin vermedi. Tepkilerin dinmemesi üzerine kalabalığın bulunduğu bölgeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu beraberinde Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse ve İbrahim Aydın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile geldi. Çavuşoğlu tepki gösteren kişileri ikna etmeye çalışıp kalabalıktan dağılmalarını istedi. Kalabalık dağılmayınca jandarmaya ait TOMA kalabalığa müdahale etti. Ancak öfkeli kalabalık şüphelilerin bulunduğu aracın çıkışına izin vermemek için yol üzerindeki tahtaları ateşe vererek barikat kurdu. Araç kalabalığın arasında güçlükle çıkarak jandarma karakoluna giderken yakılan ateş TOMA tarafından söndürüldü. Ekipler ile vatandaşlar arasında yaşanan arbedede biber gazı ile müdahale edildiği, bu esnada bir jandarma aracının camlarına atılan taşlarla kırıldığı ve bir jandarma erinin de atılan taşlardan biri sebebiyle hafif yaralandığı gelen bilgiler arasında. Sabah saatlerinde gelen bilgilere göre Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda 4 farklı noktada yangın çıktı. Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangında bazı evler tahliye edildi. Yangını söndürme çabaları sürüyor. Sabotaj şüphesi. Peş peşe gelen yangın haberleri sebebiyle sabotaj şüphesi akıllarda. Şimdiye kadar Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Güvercinlik Kuyucuk mevkiindeki Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı da İçmeler bölgesindeki yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını duyururken yangınlardaki çıkış nedeni de araştırılıyor. Ancak CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç dün gece İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğünü, yangınların bir sabotaj sonucu çıktığına dair istihbarat bilgisine henüz ulaşılmadığını belirtmiş. Soylu'nun yangınların aşırı sıcak dolayısıyla çıkabileceğini düşündüklerini ifade ettiği söylenmiş. Tekrardan bütün Türkiye'nin başı sağ olsun arkadaşlar.